İstanbul'da ikinci bir Kız Kulesi'nin daha olduğunu biliyor muydunuz? Gelin tarihi belgeler, çizimler ve kanıtlarla geçmişe doğru yolculuğa çıkarak kulenin kendisine ışık tutalım. Günümüze ulaşan tarihi belgelere baktığımızda İstanbul'da Belisarius Kulesi adında ikinci bir kulenin daha olduğunu görüyoruz. Bizans ve Osmanlı kaynaklarındaki gravür ve minyatürlere göre kulenin günümüzde Ağır Kapı Feneri ile Çatladı Kapı arasında bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Bu tarihi belgelerin ışığında kulenin kıyıdan 20 ila 24 kilometre uzakta olduğunu ve baruthane olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Yenikapı civarındaki küçük bir adaya konumlandırılan kule, ne yazık ki 1776'da meydana gelen Büyük İstanbul depreminde yıkılmış ve günümüze kadar ulaşamamıştır. Aynı şekilde kulenin üzerinde bulunduğu adacıksa 18. yüzyılların sonlarına kadar haritalarda kendisine yer bulmasına rağmen günümüze kadar ulaşamamıştır. Peki bu ilginç kuleye ev sahipliği yapan ada nerede diye sorarsanız, ada şu anda maalesef karayla birleşmiş durumda. İnşa edilen sahil yolu sebebiyle günümüzde ada ile karanın birleştiğini söyleyebiliriz. Peki bu kule tam olarak İstanbul'un neresinde kalıyordu? Piri Reis'in Kitab-ı Bariyesine dayanılarak minyatür tekniğinde çizilmiş bir görüntü görüyorsunuz. Sahil surlarından açıkta yanına kırmızı mürekkeple Kule-i Hamza yazılı olduğu net bir şekilde görülen yer şu anda tahmin ettiğimiz yer. İşte bu kule İstanbul'un ikinci Kız Kulesi'dir. Osmanlı kaynaklarında Kale-i Hamza yani Hamza Kalesi olarak geçen Belisarius Kulesi o dönemdeki İstanbul çizimlerinde çokça karşımıza çıkmaktadır. Bugün Avrasya Tüneli'nin olduğu lokasyonda küçük bir adacığın üzerinde dörtgen şekilde yükselen, oldukça yüksek, mazgal pencereli, dendanlı katı konsollar üzerine taşırılarak genişletilmiş bu tarihi yapının ne zaman inşa edildiğine dair net bir bilgi olmamasına rağmen ismiyle alakalı efsaneler günümüze kadar ulaşmıştır. Kule adını Bizans komutanı Flavius Belisarius'tan almıştır. Flavius Belisarius, İmparator Justinian ile anlaşmazlık yaşayan ve bu geçimsizlikler yüzünden Yenikapı'daki adada hapis edilmiş birisidir. Bu yüzden de kule zaman geçtikçe onun adıyla anılır hale gelmiştir. Flavius Belisarius, kimi askeri tarihçilere göre yeryüzünde yaşamış olan en etkili 10 generalden biri olarak gösterilse de günümüzde ismini bilen insan sayısı oldukça azdır. Bu durumun sebebini biraz sonra açıklayacağım ama öncesinde bu büyük komutanı biraz daha askeri açıdan anlatmak istiyorum. Belisarius sayısız savaş ve toprak kazanan bir komutandan daha fazlasıydı. Ona bu şöhret ve saygınlığı kazandıran asıl unsur askeri zaferlerin neredeyse tamamını düşmana kıyasla sayıca az olmasına rağmen kazanmasıdır. Öte yandan ilginçtir ki Belisarius İtalyan futboluna göz kırpar gibi girdiği savaşların çoğunda ordusunu saldırı değil savunma pozisyonunda konumlandırıyordu. Ve o dönemlerde pek de yaygın olmayan atlı okçuları savaş alanında aktif olarak kullanıyordu. Kendisine onlarca savaş kazandıran tüm bu özellikleri sebebiyle dönemin en güçlü komutanı olduğu gibi aynı zamanda da en zeki karakteriydi. Bu yüzden halk onu oldukça seviyor, hatta imparator olmasını istiyordu. Fakat az önce de söylediğim gibi tüm zamanların en büyük komutanı olarak ismi anılsa da günümüzde adını çok az insan biliyor. Bu durumun en büyük sebeplerinden birisi İmparatoriçe Theodora olarak gösterilir. Zira Belisarius İmparatoriçe'nin çocukluk arkadaşı olan Antonia ile yaptığı evlilik sayesinde Bizans İmparatorluk Sarayı'nda etkin bir rol almıştır. Peş peşe gelen zaferler sonrasında halk tarafından oldukça sevilen ve kahraman olarak görülmeye başlanan Belisarius'un hızlı yükselişi Theodora'yı oldukça rahatsız ediyordu. Çünkü İmparatoriçe Belisarius'un bu yükselişi sayesinde tahtta hak iddia edeceğini düşünüyordu. Zaten Belisarius'un çok sevdiği eşi Antonia ile de arası oldukça bozuktu. Bu huzursuzluğu Antonia'nın çocukluk arkadaşı olan İmparatoriçe mi fitilliyordu? Bu asla bilinmese de Theodora kocası İmparator Justinian'ı doldurmaya başarmış ve kendisine rakip olabileceğini düşünen Justinian Belisarius'un kalemini kırmıştır. Belisarius'un katibinin yazdıklarına göre İmparatoriçe generalin mallarına el koymuş ve komutan ömrünün son yıllarını İstanbul'da yoksul bir şekilde geçirip can vermiştir. Ancak kulenin yapım amacı her ne kadar hapis ve sürgün yeri gibi görünse de öyle değil. Tarihçilere göre bu kule Bizans'ın meşhur Bukaleon Sarayı'nı savunmak için yapılmış bir deniz surudur. Eğer bu kule günümüze ulaşmış olabilseydi belki de İstanbul'un en gözde simgelerinden birisi olacak ve Üsküdar'daki Kız Kulesi ile gözleri kamaştıracaktı. Fakat ne yazık ki bu tarihi mirastan geriye sadece gravür ve minyatürlerden tasvirler kaldı. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.